İnanılmaz. Tarih 1914. Yer İstanbul. Videonun başında dar bir sokakta bir dükkanın önünde toplanmış erkekleri görüyoruz. O dönemin en belirgin simgesi olan fes, neredeyse herkesin başında. İnsanlar oldukça rahat tavırlarla oturup çevrelerini izliyorlar. Kamera biraz daha yaklaştığında iskemlelerde oturan yaşlıca adamların meraklı bakışlarıyla karşılaşıyoruz. Giyim kuşamları, Osmanlı'nın son dönemindeki çok kültürlü ve katmanlı yapıyı yansıtıyor. Bazılarının başında sarık benzeri başlıklar varken, diğerleri yine fesli. Bir bakkalın veya dükkanın önünde asılı duran soğan ve sarımsak öbeklerini görüyoruz. Esnaf, dükkanının önünde dumanını tüttürürken, İstanbul'un o meşhur mahalle sıcaklığı ekrana yansıyor. Görüntü bir ayakkabı tamircisine veya satıcısına kayıyor. Duvarda asılı onlarca çarık ve ayakkabı dikkat çekici. Burada üniformalı askerlerin de sivillerle iç içe olduğunu, bir yandan işlerini yaparken bir yandan sohbet ettiklerini görüyoruz. Kamera sokağın içine doğru girdiğinde gerçek bir insan seliyle karşılaşıyoruz. Siyah çarşaflı kadınlar, fesli memurlar, sırtında küfe taşıyan hamallar ve her yaştan çocuk bu daracık ama hayat dolu sokakta birbirine karışıyor. Bir meydanda toplanmış küçük çocukları ve ayakkabı boyacılarını görüyoruz. Bazı çocukların kıyafetleri yamalı ve eski. Bu da dönemin ekonomik şartlarını sessizce anlatıyor. Bir bileyicinin veya zanaatkarın tezgahı başında büyük bir dikkatle çalıştığını, çevresindekilerin ise onu hayranlıkla izlediğini görüyoruz. Bu, o dönemin el emeğine dayalı üretim biçiminin güzel bir örneği. Videonun sonunda kalabalığın içinde vedalaşan veya pazarlık yapan insanlar ve yanlarından geçen yüklü beygirler ile İstanbul'un bitmek bilmeyen enerjisine tanık oluyoruz. Bu kısa görüntüler bize bir imparatorluğun son demlerindeki insan profilini çok net gösteriyor. Videonun başında bizi deniz kenarında teknelerin arasında bir grup insan karşılıyor. Yine o dönemin ayrılmaz parçası fesler ve yerel kıyafetler hakim. İnsanlar kameraya oldukça meraklı. Hatta bazıları hafifçe gülümsüyor. Tekne üzerinde oturan, muhtemelen balıkçılık veya taşımacılıkla uğraşan denizcileri görüyoruz. Kıyafetleri kat kat ve dönemin zorlu çalışma şartlarını yansıtıyor. Arka planda ise İstanbul'un o dönemki silüetinden ipuçları var. İşte İstanbul'un en görkemli simgelerinden biri. Haydarpaşa Garı. Henüz çok yeni olan bu bina, denizin hemen kıyısında tüm ihtişamıyla duruyor. Önünden geçen yelkenli tekneler, modernleşen bir imparatorluğun eskiyle olan dansı gibi. Görüntü Galata tarafına kayıyor. Deniz o kadar kalabalık ki, onlarca küçük kayık Galata Köprüsü'nün etrafında vızır vızır işliyor. O dönemde deniz bugün olduğundan çok daha fazla bir ulaşım yolu. Kameranın tekrar karaya döndüğü bu sahnelerde, okuma yazma oranının düşük olduğu o yıllarda insanların dilekçelerini yazdırdığı arzuhalcileri görüyoruz.
Çevresinde toplanan meraklı kalabalık, o günün sosyal dinamiğini çok iyi özetliyor. Videonun sonuna doğru İstanbul'un eşsiz manzarası beliriyor. Uzakta Galata Kulesi yükselirken Haliç'in üzerindeki o yoğun hareketlilik, şehrin ne kadar büyük bir ticaret merkezi olduğunu kanıtlıyor. Muhteşem bir Galata Kulesi. Kule, bugünkü gibi şehrin üzerinde bir bekçi gibi yükseliyor. Kıyıda ise irili ufaklı onlarca ahşap kayık ve meraklı bir kalabalık var. İnsanlar o dönemin klasiği olan fesleri ve ceketleriyle limandaki günlük telaşın içindeler. İskelenin üzerinde devasa küfeleriyle yük taşıyan hamalları görüyoruz. Bu görüntüler, İstanbul limanlarının o dönemdeki insan gücüne dayalı ekonomisini çok net bir şekilde özetliyor. Kalabalığın arasında çocuklar da dikkat çekiyor. Küçük yaşta hayatın içinde oldukları her hallerinden belli. Kamera iskeledeki insanlara daha yakından odaklanıyor. Bazı amcalar iskemlelerinde oturmuş denizi ve geçenleri izliyor. Arka planda ise Galata'nın o kendine has, bitişik nizamlı binaları şehre karakter katıyor. Denizin ortasından çekilen bu sahnede, rüzgarla süzülen geleneksel yelkenli tekneleri görüyoruz. Motorlu taşıtların henüz tam olarak hakimiyet kurmadığı bir devirde, deniz trafiğinin sessiz ama etkileyici hali. Kamera kıyı boyunca ilerlerken Haliç kıyısındaki antrepoları, fabrikaları ve bacaları görüyoruz. Bu bölge, Osmanlı'nın son döneminde sanayileşmenin merkezi sayılan bir yer. Kıyıda bekleyen römorkörler ve büyük gemiler, ticaretin kalbinin burada attığını gösteriyor. Videonun bu kısmında dönemin devasa buharlı yolcu ve yük gemileri karşımıza çıkıyor. Bacalarından çıkan dumanlar, eski İstanbul fotoğraflarının en ikonik detaylarından biridir. Yanlarından geçen küçük teknelerle kıyaslandığında, bu gemilerin ne kadar görkemli olduğu daha iyi anlaşılıyor. Galata ve Pera bölgesinin denizden çekilmiş geniş bir panoramasını izliyoruz. Topkapı Sarayı'nın heybetli surlarını ve bahçelerini gösteren bir planla açılıyor. Ağaçların arasından süzülen bu manzara, şehrin binlerce yıllık tarihini ve payitaht olma vasfını sessizce hatırlatıyor. Kamera, muhtemelen Beyoğlu veya Galata civarında dik bir yokuşa odaklanıyor. Sokaktan aşağı inen kalabalık bir grup, erkek ve yanlarından geçen manda veya sığır sürüsü dikkat çekici. Modernleşen bir şehirde kırsal yaşamın izlerinin ne kadar taze olduğunu görüyoruz. Görüntü bir meydana açılıyor. Arka planda İstanbul'un o meşhur cumbalı ahşap evleri yükseliyor. İnsanlar omuzlarında yükler veya ellerinde paketlerle bir yerlere yetişme çabasında. Bir vapur iskelesinde teknelere binen kadın ve erkekleri görüyoruz. Kadınların geleneksel çarşafları ile erkeklerin fesli, batı tarzı ceketli görünümleri, o dönemin sentez kültürünü harika bir şekilde yansıtıyor. İşte videonun en ikonik kısımlarından biri. Galata Köprüsü üzerindeki yoğun trafik, atlı arabaların ve yayaların arasından süzülen, o dönem için teknolojinin zirvesi olan elektrikli tramvayları görüyoruz. Videonun son saniyelerinde Eminönü'nün o bitmek bilmeyen insan Selin'i izliyoruz. Tramvay durakları, seyyar satıcılar ve uzaklardan gelen gemi düdükleri. 1914 İstanbul'u, yaklaşan fırtınaya tüm canlılığıyla ayakta duruyor.
Video, Galata Köprüsü üzerindeki hareketlilikle başlıyor. Siyah çarşaflı bir kadının kameraya doğru yürüdüğü, arkasında ise atlı arabaların ve yayaların oluşturduğu o kaotik ama düzenli akışı görüyoruz. Köprünün ahşap zemininden geçen bu kalabalık, şehrin iki yakasını birbirine bağlayan o bitmek bilmeyen enerjiyi yansıtıyor. Bir at arabası, köprünün üzerinde ağır ağır ilerliyor. Arabayı sürenlerin ve çevredeki insanların kameraya attığı o merak dolu, bazen de sorgulayıcı bakışlar, dönemin insanı için bu kayıt cihazlarının ne kadar yeni ve sıra dışı olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Otomobil, köprü trafiğinde aniden beliren siyah, eski model bir otomobil dikkat çekiyor. At arabaları ve yayaların arasında süzülen bu araç, 1914 İstanbul'unda teknolojinin nasıl yavaş yavaş günlük hayata sızdığının en somut kanıtı. Görüntü birden açık bir alandaki çalışma sahasına kayıyor. Onlarca, belki 100'e yakın işçinin bir arada, büyük bir disiplinle çalıştığını görüyoruz. Muhtemelen bir yol yapımı veya temel kazısı olan bu sahnede, makinelerin henüz yapamadığı her şeyi insan kas gücü hallediyor. İşçilerin uzun bir sıra halinde omuz omuza vererek devasa bir halatı veya yükü çektiklerine şahit oluyoruz. Bu görüntü, bireysel çabanın ötesinde o dönemin zorluklarını aşmak için gereken kolektif ruhu ve dayanışmayı temsil ediyor. Herkesin aynı anda hamle yapması adeta görsel bir ritim oluşturuyor. 1914 İstanbul'un sadece bir manzara değil, aynı zamanda büyük bir emek ve değişim sahası olduğunu görüyoruz. Özellikle sondaki o toplu çalışma sahnesi. Sence bu görüntülerdeki insan gücü, o dönemin yaklaşan savaş yıllarındaki direncinin bir ön izlemesi sayılabilir mi? Video, gövdesi oyulmuş devasa ve yaşlı bir ağacın önünde duran insanlarla açılıyor. Arka plandaki ahşap ve taş karışımı evler, klasik İstanbul mahalle mimarisini yansıtıyor. İnsanlar, sanki zamanın durduğu bu noktada kamerayı büyük bir ciddiyetle süzüyorlar. Kamera mahallenin içlerine doğru ilerliyor. Uzun cübbeli ve fesli bir beyefendinin Arnavut kaldırımlı dar sokakta ağır adımlarla yürüdüğünü görüyoruz. Arka planda bir at arabası beliriyor. Bu mahalle içi lojistiğin o dönemdeki yegane yöntemi. Sahne birden hareketleniyor. Dar bir çarşı sokağında üst üste yüklenmiş çuvalları taşıyan at arabalarının yarattığı trafiğe şahit oluyoruz. Arabacıların ve çevredekilerin telaşı, videonun başındaki o mahalle sessizliğiyle tam bir tezat oluşturuyor. Görüntü bir kapı eşiğinden içeriye odaklanıyor. İçerideki kalabalık grup muhtemelen bir hanın veya büyük bir dükkanın girişinde toplanmış. Işığın içeri süzülme biçimi, o eski İstanbul yapılarının kasvetli ama büyüleyici havasını çok iyi hissettiriyor. Videonun son saniyelerinde yine fesli erkeklerin ve meraklı gözlerle bakan çocukların bir arada olduğu o kozmopolit yapıyı görüyoruz. Herkesin bir işi, bir acelesi var. Ancak kamera onları bir anlığına dondurup tarihin içine hapsediyor. Özellikle mahalle sessizliği ile çarşı hengamesi arasındaki o keskin geçiş, imparatorluğun son yıllarındaki sosyal gerilimi veya canlılığı anlatmak için harika bir fon oluşturuyor. Sence bu sessiz görüntülere o dönemin hangi sesleri eşlik ediyordu? At arabası tekerleklerinin taşlardaki tıkırtısı mı? Yoksa uzaklardan gelen bir vapur düdüğü mü? Daha baskın olurdu. Video, muazzam bir kadrajla açılıyor. Sağ tarafta Haydarpaşa Garı'nın o meşhur kuleleri yükselirken, denizin üzerinde tek direkli, büyük beyaz bir yelkene sahip geleneksel bir tekne süzülüyor. Rüzgarı arkasına almış bu teknenin görüntüsü, 1914 İstanbul'unun o sakin ama işleyen ruhunu çok iyi yansıtıyor. Kamera yelkenliğe daha yakından odaklanıyor. Yelkenin rüzgarla doluşu ve teknenin suyun üzerinde bıraktığı hafif iz, motorlu araçların gürültüsünden uzak, tamamen doğayla uyumlu bir ulaşım çağını simgeliyor. Arka planda ise limandaki diğer teknelerin ve binaların puslu silüeti seçiliyor. Sahne birden değişiyor ve karşımıza devasa bir buharlı yolcu yük gemisi çıkıyor. Siyah gövdesi, beyaz üst yapısı ve arkasındaki o karakteristik bacasıyla bu gemi, sanayi devriminin İstanbul sularındaki en net imzası.
Geminin yanından geçen küçük kayıklar, bu devin ne kadar heybetli olduğunu daha da belirginleştiriyor. Gemi hareket ederken, arka planda İstanbul'un o eşsiz yedi tepeli silüeti beliriyor. Camilerin minareleri ve kubbeleri, denizdeki bu modernleşme simgelerinin arkasında, şehrin binlerce yıllık koruyucusu gibi duruyor. Gemi ilerledikçe 1914'ün son huzurlu günlerinin görüntüsü yavaşça sona eriyor. Yelkenlilerin sessizliğiyle buharlı gemilerin dumanı, imparatorluğun o günkü ruh halini, yani bir ayağı gelenekte, diğer ayağı modern dünyada olan halini çok güzel özetliyor. Video, kıyıya yanaşmış, direkleri göğe yükselen devasa bir ahşap yelkenliyle açılıyor. Suyun durgunluğu ve teknenin heybeti, 1914 İstanbul'unun denizle ne kadar iç içe olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Arka planda Boğaz'ın yeşil tepeleri puslu bir şekilde seçiliyor. Kamera denizin ortasından kıyıyı tarıyor. O dönemde Boğaz sırtlarının bugünkünden çok daha yeşil, yapılaşmanın ise sadece sahil şeridinde yoğunlaştığını görüyoruz. Beyaz yalılar ve köşkler, yeşilliklerin arasından inci gibi dizilmiş. Görüntü bir vapurun veya teknenin güvertesine odaklanıyor. Yolcuların neredeyse tamamı fesli ve ciddi bir ifadeyle etrafı izliyorlar. Bu kare, dönemin İstanbul beyefendisi profilini ve deniz yolculuğunun sosyal hayattaki yerini çok net özetliyor. İşte videonun en değerli anlarından biri. Tekne, küçük su kasrının önünden geçiyor. Barok mimarisi ve denize sıfır konumuyla bu yapı, imparatorluğun estetik anlayışını temsil ediyor. Kasrın rıhtımındaki detaylar ve pencerelerinden süzülen ışık, 1914 yılının o asil havasını ekrana taşıyor. Videonun sonunda tekne kasrı geride bırakırken, kıyıdaki diğer küçük yapılar ve iskeleler beliriyor. İstanbul'un bu en zarif köşesi, yaklaşan savaşın gürültüsünden uzak, adeta bir rüya alemi gibi görünüyor. Bu devasa arşiv çalışmasıyla 1914 İstanbul'unu sokak sokak, liman liman gezdik. Mahalledeki esnaftan, Haliç'teki hamallara, Galata'daki tramvaylardan, Boğaz'daki saraylara kadar her şeyi gördük. Video, denizin ortasından kıyı şeridini izleyen bir vapurun güvertesinden açılıyor. Arka planda yemyeşil tepeler ve sahil boyunca sıralanmış yalılar göze çarpıyor. Suyun üzerindeki yansımalar, 1914'ün o dingin sabahını çok iyi hissettiriyor. Kamera ilerledikçe, Boğaz'ın en dar noktasında yükselen Rumeli Hisarı tüm ihtişamıyla beliriyor. Surlar, o dönemde henüz bugünkü kadar restore edilmemiş olsa da, şehre kattığı o tarihsel ağırlık videonun her saniyesinde hissediliyor. Hisarın hemen önündeki rıhtımda küçük tekneler ve bir yelkenlinin direkleri görülüyor. Motorlu teknelerin henüz nadir olduğu bu yıllarda, rüzgarın gücüyle işleyen bu tekneler İstanbul'un ayrılmaz bir parçası. Kamera Boğaz'ın genişliğini tarayarak son buluyor. Karşı kıyıdaki Anadolu Hisarı'nın ve puslu tepelerin görüntüsü videoya melankolik bir derinlik katıyor. Sokak aralarındaki fırınlardan, Galata'daki tramvaylardan ve Boğaz'ın eşsiz yalılarından geçtik. Denizin üzerinden bir kıyı kasabasının veya mahallesinin panoramasıyla açılıyor. Evler, tepelere doğru düzensiz ama organik bir şekilde yayılmış. Sahildeki ahşap iskeleler ve yan yana dizilmiş binalar o dönemdeki tipik bir Boğaz veya Haliç yerleşimini işaret ediyor. Suyun üzerinde kıyıya yakın bir yerde küçük bir kayık ağır ağır ilerliyor. Arka planda ise limana demirlemiş, daha büyük balıkçı teknelerini ve onların denizin ortasındaki durağın bekleyişini görüyoruz. Kamera, limandaki büyük, ahşap gövdeli teknelerin arasından süzülerek geçiyor. Bu teknelerin karmaşık halatları, direkleri ve yelken yapıları, o dönemin denizcilik zanaatının ne kadar detaylı ve emek yoğun olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Odak tekrar kıyıdaki evlere ve tepelere kayıyor. Evlerin pencereleri ve mimari detayları, İstanbul'un çok kültürlü ve katmanlı yapısını yansıtan birer tablo gibi karşımızda duruyor. 1914 İstanbul'unun bu sakin ama derin manzarası zihnimize kazınıyor.
Video boyunca gördüğümüz her bir kare aslında bir imparatorluğun en uzun ve belki de en hüzünlü yazını anlatıyor. Beyazıt Meydanı'ndaki o meşhur, devasa ağaçların arasından süzülen bir görüntüyle açılıyor. Sol tarafta Harbiye Nezareti'nin müştemilat binalarını ve meydandaki vakur atmosferi görüyoruz. İnsanlar meydanda ağır adımlarla ilerliyor. Fesler ve paltolar yine sahnede. Kamera biraz daha geniş bir açıya geçtiğinde, meydanın o zamanki genişliğini ve henüz araç trafiğine boğulmamış sade halini izliyoruz. İşte videonun en ikonik anı. Bugün İstanbul Üniversitesi'nin simgesi olan o devasa Harbiye Nezareti kapısı tüm ihtişamıyla kadraja giriyor. Kapının üzerindeki ay yıldızlı amblem ve o muazzam taş işçiliği, 1914 İstanbul'unun devlet gücünü ve estetik anlayışını temsil ediyor. ...1914 yılının İstanbul'una dair eksiksiz bir görsel günlük tutmuş olduk. Mahalle bakkalından Beyazıt Meydanı'nın anıtsal kapısına, Boğaz yalılarından Haliç'teki hamallara kadar her detayı gördük. Bu devasa görsel yolculuğu burada tamamlamış oluyoruz. Dar mahalle sokaklarından başladık. Limanlara, tramvaylara, Beyazıt Meydanı'na uğradık ve en sonunda bu sessiz serviliye ulaştık. Bu serinin geneline baktığında, sence 1914 İstanbul'u, yaklaşan savaşın karanlığını mı hissettiriyor, yoksa bir imparatorluğun hala dimdik duran o son zarafetini mi?